Herkese merhaba, Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere hem çok şifalı hem de çok lezzetli bir tarif paylaştım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin çünkü çok iddialıyım. Tadına baktığınız zaman ve bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra eminim her evde haftada bir defa veya 2 haftada bir defa mutlaka olacak, mutlaka pişecek. Bunun garantisini veriyorum. Gerçekten de bu videoyu izlediğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1,5 kilogram pöç eti var. Öncelikle pöçesini yıkadım. Bir 5 dakika suda beklettim. Ardından tencereye dizdim. Üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ediyorum. Ortalama 2 parmak veya 3 parmak fazlası kadar. Artık göz kararı ayarlayabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda bu su oranları ile ilgili bilgiler vereceğim. Pöç nedir? Hemen onu hızlı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için hemen bilgisini vermek istiyorum. Pöç aslında bir yemek ismidir. Pöç eti dananın kuyruğudur arkadaşlar. Dananın sırt etidir. Yani sırtının son kısmıdır. Her hafta aldığım için veya 2 haftada bir aldığım için fiyatlarını da çok iyi biliyorum. Fiyatı ortalama 30 TL veya 35 TL'dir. Yani çok uygundur fiyatı. Kilogram fiyatı. 30 veya 35 kilogram bölge bölge değişebilir. O yüzden hem ekonomik hem de çok şifalı. Lütfen kasabınızdan isteyin ve hemen deneyin. Denediğiniz zaman sonuçlarını gördükçe zaten evinizden eksik etmeyeceksiniz. Garantisini veriyorum. Şimdiye kadar ne yaptık? Hemen onu hızlı bir şekilde anlatıyorum. Pöçleri yıkadıktan sonra üstüne soğuk su ilavesi yaptım ve tencerenin kapağını kapattım. Ocağın orta gözünde orta ateşte kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra tamamen altını kıstım. Bu önemlidir. Orta ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve toplamda 5 saat boyunca en kısık ateşte tencerenin kapalı vaziyette kaynayacak. 5 saat belki çok diyebilirsiniz ama az bile. Çünkü biz kolajeni çıkartmak istiyoruz. Bu işlemi kesinlikle düdüklü tencerede lütfen yapmayın. Bizim amacımız etlerin pişmesini sağlamak değil, kolajenleri çıkartmak. Eğer düdüklüde yaparsanız bu yemeği yapmanızın hiçbir anlamı yok. O yüzden lütfen aynen bu şekilde yapın. Şifasını göreceksiniz. Tadına baktıktan sonra gerçekten de garantisini veriyorum. Her zaman yapmak isteyeceksiniz. Şimdi aradan toplamda 5 saat geçti ve ben 5 saat boyunca en kısık ateşte pişirdikten sonra şimdi hemen süzme işlemi yapıyorum. Lütfen süzün çünkü bu pöçler küçükse eğer bu kaynama esnasında parçalanabilir, kemikler dağılabilir. O yüzden süzmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Toplam 5 saat boyunca etler pişti. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oldu. Bizim için önemli olan kolajenin çıkmasıydı, açığa çıkmasıydı. Bunu da uzun süre kaynatarak sağladık. 5 saat olur, vaktiniz varsa 6 saat bile kaynatabilirsiniz ama mutlaka çok kısık ateşte olması gerekiyor. Ben mutfağımda kolajene çok önem veriyorum. Gerçekten de çok şifalı. Biliyorsunuz kolajen vücut için son derece önemli bir protein. İşte böyle taze taze hazırlıyorum. Hem bizi hastalıklardan koruyor kolajen hem de hastalara şifa oluyor. Aynı zamanda yaşlanmayı da geciktiriyor. O yüzden gerçekten de çok önemli. Hiçbir zaman eksik etmeyin. Haftada bir defa veya 2 haftada bir defa mutlaka yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Bu arada sebzeleri de hazırlıyorum. 3-4 tane havuç artık göz kararı damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz ama bir baş sarımsak kullandım. Bu çok önemli. Arpacık soğan kullandım. Eğer evinizde arpacık soğan yoksa tabii ki de bütün soğan da yemeğin içine atabilirsiniz. Süzmüş olduğum et suyuna doğramış olduğum bütün sebzeleri ilave ediyorum.
Bu arada bir önerim var kıymetli takipçilerim. Ben kolajeni içmek istiyorum diyorsanız eğer 2-3 bardak ayırmanızı tavsiye ediyorum. Soğuduğu zaman buzdolabına koyabilirsiniz. Ertesi günü veya bir sonraki günde kolajeni içebilirsiniz. Şimdi sebzeli olacağı için, sebzeli yapacağım için ertesi günü tabii ki de kalan yemekleri yiyebilirsiniz ama içinde patates olduğu için lezzetini birazcık düşürecektir. O yüzden sade bir şekilde birazcık yemeğin suyundan ayırabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yemek eğer kalırsa ertesi günde afiyetle tüketebilirsiniz. Sebzeleri ilave ettikten sonra tencereyi hemen ocağa koydum. Sağlıklı bir yemek yapacağımız için kesinlikle sebzeleri sotelemedim veya un kullanmadım. Çok doğal bir şekilde pişiriyorum. Onlar şu anda pişerken, et suyuyla pişerken lütfen yüksek ateşte de olmasın. Ocağın orta gözünde, orta ateşte kaynasın. Onlar orada pişerken ben de hemen etleri kemiklerinden ayırıyorum. Etleri artık kemiklerinden ayırdım. Şimdi ocakta kaynayan tencerenin içerisine ilave edeceğim. Sebzeler piştiğinde artık yemeğimiz pişmiş demektir. Ortalama 45 dakika sürecektir. Ama lütfen kontrollü olalım. Patatesler dağılmasın. Dediğim gibi çok yüksek ateşte olmayacak. Gerçekten de şifa dolusu. Bu arada bu tarifim ortalama 10 kişiliktir. 8 veya 10 kişiliktir. Siz yarısıyla veya ben 1,5 kilogram pöç kullandım. Siz 1 kilogram pöç kullanarak bu yemeği yapabilirsiniz. Bol baharat ilavesi yapıyorum. 1,5 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ve yine 1 tatlı kaşığına yakında karabiber kullandım. Eğer evinizde zerdeçal varsa çok az miktarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da tuzunu ilave ediyorum. Tabii ki de kaya tuzu kullandım. Toplamda 2 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi sebzeler piştiği zaman artık ocağın altını kapatabilirsiniz. Artık yemeğimiz pişti. Gerçekten de tam bir şifa deposu. Aynı zamanda çok lezzetli bir yemek. Bu arada hemen şu tecrübelerime dayanarak şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu yemek piştiği zaman hemen servis edebilirsiniz tabii ki de. Ancak 1 saat veya 2 saat dinlendiği zaman daha da lezzetli olacaktır. Bu arada bir önerim var. Tencereyi ocaktan indirdikten sonra küçük küçük doğramış olduğunuz maydanozları da içine ilave edebilirsiniz. Çok güzel bir aroma verecektir. Yemeğimiz hem çok şifalı hem de çok lezzetli oldu. Aynı zamanda çok pratik. Sadece biraz süresi var. Süreç isteyen bir yemek. Bu arada bu yemeğin suyundan ben birazcık fazla kaynattım. Bir tencereye bir miktar suyundan alacağım. Soğuduğu zaman buzdolabına koyacağım. Ertesi günü ve bir sonraki gün içmek için çocuklara da veriyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor. İsterseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada buzdolabına koyacaksanız eğer kolajen açığa çıktığı için kolajenli bir yemek olduğu için jöle kıvamını alacaktır. Bu gayet normaldir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bu tarzda tarifleri sizlerle paylaştığım zaman hem çok mutlu oluyorum hem de çok huzurlu oluyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.